Baştan uyarıyorum. İnanılmaz lezzetli bir yemek yapacağız. Fakat kendinizi durduramayıp çok fazla yiyebilirsiniz. En baştan uyarıyorum. Burada 2 parça tavuk göğsüm var, 600 gram kadar. Bana bir tanesi yeterli olacak. Ocağımın en büyük tarafı en güçlü şekilde yanıyor. Hemen altını en kısa getiriyorum. Ve teflon tava. Bu tarifte teflon tava kullanmaya çalışın. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Hemen tavuğumuza şöyle bir bakalım. Fazla yağ varsa yağını şöyle kesmeye çalışın. Bunu kasapta da yaptırabilirsiniz. Bakın şu taraflarını, şu zarını almaya çalışın. Kasapta da yaptırabilirsiniz. İmkan varsa. Böyle bütün geldi bana. Keyfimiz yerinde. Efes Pilsen şampiyon oldu Final Four'da. Şu tavuğun büyüklüğünü bir daha göstermek istiyorum. Bakın hemen hemen hepsi eşit büyüklükte ve büyük büyüklükte. Bakın böyle büyük istemiyorum. Bunu tekrar 2'ye bölelim. Biraz tuz. İşi burada bitireceğiz. 1 çay kaşığının 1/3 kadar kimyon. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Biraz acı isteyen pul biber de kullanabilir. 1 çay kaşığı pul biber. Ben ikisini birden kullanıyorum. 1 çay kaşığının yarısı kadar karabiber. Yarım çay kaşığı köri. Körisi olan çok daha lezzetli bir yemek yer. Bu arada yağımız ısınıyor, acele ediyoruz. Ama köri yoksa diğer baharatlarla devam edebilirsiniz. Tuz, karabiberle bile yapabilirsiniz bunu. Ama yumurta aklınıza geldiği zaman, tavuk aklınıza geldiği zaman mutlaka köri baharatı. Baharatları doğru yerde kullanmayı öğrenmeliyiz. 2 yemek kaşığı galeta unu ve işi hemen burada bitiriyorum. Tavuklar hazır. 2 dakikada baharatlar, galeta unu karıştı. Tavaya eşit şekilde yayıyorum. Bu kadar. Etraf tertemiz. Ocağın ısısı şu anda önemli. Orta ateşe getiriyorum. Ve 1,5-2 dakika boyunca hiç dokunmuyorum. İki dakika sonra çevirmeye başlıyorum. 2 sarımsak iyice lezzetlenmesi için şöyle sarımsağı 4-5 parçaya bölüyorum. Serpiştir her tarafına, iyice lezzet versin. 2 dakikada bu tarafının pişmesine izin veriyorum. 4-5 dakika sonra 2 tane sivri biber. Acı veya değil, size kalmış. Çekirdekleriyle birlikte bu tarifte çekirdeğin lezzetine ihtiyacımız var. Biberler de hemen oyuna. Artık karıştırabiliriz. 1-2 dakikada biberler kendine gelene kadar, yağın lezzetini alana kadar. Şimdi tamamen lezzetlendirmeye geldi sıra. Krema. 1 paket krema. Krema oyun içine girdikten sonra şöyle bir karıştıralım. Valla bu tarifi yapmayan üzülür. Demedi demeyin. Kendi tarifim diye demiyorum. Yapmayan üzülür. Mutlaka hardal. Ya Koray, ben hardal sevmiyorum. Hardal koymasam olmaz mı? Olmaz. Bu marka kullanın yemeklerde, mezelerde, sizi üzmez. Ağır hardal tadını almazsınız. İnanılmaz bir aroma alırsınız. Artık tavanın altını tamamen kısıyorum. 5 dakika hiç ellemedim. 5 dakika hiç dokunmadım. Yavaş yavaş pişerek bütün kremanın, hardalın lezzeti içine geçti. Şu rengi görüyor musunuz? Şunun zaten lezzetsiz olma şansı yok. Ve ortasını açıyorum. Tamamen. Ölçü alabilmek için. Fiyonk makarna. Fiyonk makarna bu tarafa çok yakışır. Başka makarna da kullanabilirsiniz ama mutlaka fiyonk kullanın ki çok daha lezzetli, zevkini alarak yiyin. Böyle abartmadan, ya Koray hiç haşlamadın makarnayı. Haşlamaya gerek yok. Bak çok abartmayın. Alabildiği kadar. Şöyle bir bakalım ilk başta. Makarna taş gibi, farkındasınız değil mi? İyice karıştır, iyice. Sos tamamen makarnaya yapıştı şu anda.
Ne kadar doğru yaptığımızı görüyoruz pişirme tekniğimizden. Açıyorum, bakıyorum makarna az mı, değil mi, daha alır mı, almaz mı? Alabileceğini görüyorum. Yine ortasına abartmadan makarna ekliyorum. Kişi sayınıza göre tabii ki tavanızı, tencerenizi büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Ben 2 kişilik yapıyorum. Barbaros'la bekleyeceğiz. NBA maçı seyredeceğiz. Saat gecenin 2'si. Makarnanın üstüne geçecek kadar sıcak su. İşte bu. Altını kısıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. 5-6 dakikadır pişiyor. Suyunu çekmiş olması gerekiyor. Görüyor musunuz? Suyunu çekmiş durumda. İsterseniz böyle susuz da pişirebilirsiniz. Bu yağıyla, kremasıyla pişer. Su da ekleyebilirsiniz. Mutlaka sıcak su. Yine üstünü geçecek kadar. Biraz tuz dökelim. 1 çay kaşığının 3'te 1'i kadar. 15 dakika, 16 dakika belki olmuştur. Pişirme süresi tamamen size kalmış. Hatta bir kontrol edelim. Arada böyle bakacaksınız. Nasıl istiyorsunuz? Al dente istiyorsanız o şekil. Çok pişmiş istiyorsanız o şekil. Altını açarak daha da pişirebilirsiniz. Daha da koyu yapabilirsiniz. Tamamen top sizde. Nasıl isterseniz. Şimdi artık bunun altını kapatıyorum. Ve bir 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Altı kapalı haldeyken taze soğan, sadece yeşil bölümü, Frank soğanı da olur ama hiç aramayın. Elinizde varsa taze soğan kullanın. Yoksa maydanoz bile kullanabilirsiniz. Size kalmış. Kapağı kapalı bir şekilde 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. O sırada buna bir salata yapalım. Hemen şuna bir salata yapalım. Bizim efsane salatayı başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz, deneyenlerin şov olduğunu bildiği, bilhassa da Barbaros'un isteyip 10 kere telefon açtığı, mutlaka yap diye. Göbek, marul, kıvırcık hangisini isterseniz. 2 tane havuç uzunlamasını kesiyoruz, tamam mı? Bunu ayıracağız. Yemeği ayırırken kullanacağız. Bakın şöyle uzunlamasına 4-5 tane sizden havuç kesmenizi istiyorum. En kalın yeriyle turşu. Lan şu markanın bana var ya kesinlikle reklam vermesi lazım. Benim kadar reklamını yapan yoktur. Ama adamlar iyi ya. Fiyat performans olarak gerçekten. Ne kadar çok turşu kullanırsanız o kadar lezzetli olur. Şöyle uzunlamasına 4-5 tane turşu ayırmanızı istiyorum. Havucun yanına. Şu da göz hakkı. İnce ince kesiyoruz. Bir yemek kaşığı nar ekşisi, hatta 2 yemek kaşığı, bir mayonezde kalmamış 2 yemek kaşığı mayonez, yarım yemek kaşığı hardal, zeytinyağı, 1, 2, 4 yemek kaşığı ve karıştır. Bir dakika karıştır ama neyi unuttuk esas? Hiç söylemiyorsunuz. Ben size güveniyorum, siz bana güveniyorsunuz. Limonu sıkmayı unuttuk. En az yarım limon. Karıştır ve hayatının en lezzetli salatalarından birini ye. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı sizce? Açın ağzınızı. Yo daha zamanı var. Hemen tabağımızı yapalım. Bu tabak büyük Barbaros'un olsun. Şu küçük tabak benim olsun. O benden daha çok seviyor makarnayı. O yüzden şöyle bir açalım. Saat 12'yi geçti. Bugün benim doğum günüm. Kendim için de yapmış olayım bu yemeği. Şimdi hemen şunun altı üstü bir makarna yaptık zannedenler olabilir. Ama şunu İtalya'da yiyemezsin. Koray ne kadar iddialısın ya. Yapın kardeşim. Yorumlar açık. Buyurun yapın. İsteyen bu taktiği yapabilir. Çekiyoruz. Yeşil soğan biraz takviye yapalım.
Artık şunun bir tadına bakalım. Maç başlamak üzere. Açın ağzınızı, her zaman gibi ilk lokma sizin. Kendime ufak bir eleştiri. Biraz daha tuzlu olabilirmiş. Şunun da bir tadına bakın. Mutlaka şu salatayı bir deneyin. Size ufak bir uyarı. Yapmayı üşeneceksiniz. Etrafınızdakileri yapmayın. Her gün yapmak zorunda kalırsınız. Lokanta açsanız para kazanırsınız şu tarifle. Demedi demeyin. Hala izleyip abone olmayan vicdansızlar var. Sizi unuttum zannetmeyin. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.